Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde vektör cebrinden ve fizik yasalarında temel olan simetri kavramından bahsedeceğiz. Vektör cebri konusu farklı bölümlere ayrılmaktadır. Bu ilk bölümde öteleme kavramını inceleyeceğiz. Daha sonra sırasıyla dönme kavramı var ve vektör cebrinin daha derin hesaplamalarına doğru ilerleyeceğiz. Şimdilik fizikte simetri kavramından bahsedecek olursak, fiziğin evrimiyle buna eşlik eden matematiksel formalizmlerin gelişimi arasındaki karmaşık bağlantıları araştırırken, matematiksel araçların fiziksel teorileri basitleştirme ve açıklama konusunda oynadığı rolü kabul etmek gerekir. Bugün fizikteki ilerlemelerin doğanın temel yasalarını ifade etmek ve keşfetmek ve aynı zamanda yeni matematiksel formalizmlerin geliştirilmesini nasıl gerektirdiğini anlamak açısından bir temel oluşturacağız. Fizik ve matematik arasındaki bu etkileşim yalnızca rastlantısal değil, aynı zamanda evreni nasıl algıladığımızın temel bir yönüdür. Fizik geliştikçe ona eşlik eden matematiksel formalizmler de gelişir. Bu kavram bu disiplinler arasındaki dinamik ilişkinin altını çizmektedir. Bu sinerji Newton'un mekaniğindeki problemleri çözmek için kalkülüsü icat etmesinden kuantum mekaniğinde karmaşık Hilbert uzaylarının kullanımına kadar fizik tarihinde açıkça görülmektedir. Vektör hesabının kullanıma sunulması bunun en önemli örneğidir. Başlangıçta 3 boyutlu uzay ve onun içindeki fizikle ilgilenmek için geliştirilen vektör hesabı, özellikle Maxwell denklemlerinin formülasyonunu ve çözümünü basitleştirdiği elektromanyetizm alanında paha biçilemez bir araç haline gelmiştir. Uzaysal ötelemeler ve rotasyonlar altında fizik yasalarının değişmezliği ile bu yasaların temelini oluşturan simetri kavramına da değineceğiz. Bu kavram grup teorisinin matematiksel çerçevesinde çok güzel bir şekilde özetlenmiştir. Bu prensip kuantum mekaniğinin gelişimine ve son zamanlarda Lie gruplarının ve cebirlerin karmaşık dilinin vazgeçilmez hale geldiği parçacık fiziği için birleştirme girişimlerinde derinlemesine örneklendirilmiştir. Dahası bu fikirlerin zamanı da içerecek şekilde genişletilmesi görelilik bağlamında 4 boyutlu vektör hesabının gerekliliğine yol açar. Uzay zamanı birleşik bir varlık olarak anlamımızda bir sıçrama anlamına gelir. Bu sıçrama sadece matematiksel değil, aynı zamanda kavramsaldır ve bizi 3 boyutlu ön yargılarımızın ötesinde ilerlemeye, ötesine bakmaya ve görelilik teorisini gerektirdiği şekilde daha derin bir gerçeklik görüşünü benimsemeye teşvik etmektedir. Çağdaş fizikte 4 boyutlu uzay zaman perspektifinin temel rolüne yapılan vurgu yadsınamaz. Bu görüş anlayışımızı evreni zaman içerisinde gelişen 3 boyutlu bir uzay olarak analiz etmekten onu 4 boyutlu bir süreklilik olarak düşünmeye kaydırıyor. Genel göreliğin formülasyonu için gerekli olan bu paradigma değişiminin galaksilerin dinamiklerinden ışığın yerçekimi tarafından bükülmesine kadar kozmosu nasıl anladığımız konusunda derin etkileri vardır. Vektörleri ve onların fizikteki rollerini tartışırken fiziksel yasaların özünü basitleştireceğiz ve incelenen sistemlerin belirli ayrıntılarını aşan matematiksel soyut bir dil kullanacağız. Bu soyutlama fizikte çok önemlidir ve kavramların genelleştirilmesine ve yeni olayların tahmin edilmesine olanak sağlar. Üstelik simetri tartışması özellikle Hermann Weyl tanımı aracılığıyla fizik yasalarının temel bir yönüne değiniyor. Bir nesneye belli bir işlem uygulanır ve bu işlemden sonra o nesne tam olarak aynı görünürse o nesne simetrilidir. Fiziksel yasaların çeşitli dönüşümler, örneğin döndürmeler, ötelemeler altında değişmeden kalması ilkesi, korunum yasalarına ve doğanın temel kuvvetlerine ilişkin derin anlayışlara yol açmıştır. Matematiksel formalizmin fizikteki rolünü, simetri kavramını ve uzay zamanı birliğini kapsayan bu fikir sentezi, teorik fizikte önemli bir düşünce sistematiğini kapsar. Evreni tanımlamanın en şık ve kapsamlı yollarını bulmak için süregelen bir arayışı yansıtmaktadır. Bu gelişmeler fizikteki merkezi bir temanın altını çiziyor. Matematiksel yenilik ile fiziksel anlayışın yönlendirdiği doğal dünyanın karmaşık dokusu içinde basitlik ve birlik arayışı. Üç boyutlu bir uzayda mekanik yasaların araştırılmasında herhangi bir parçacığın hareketinin her biri kartezyen koordinatlardan birine, yani x, y ve z'ye karşılık gelen 3 denklem dizisiyle tanımlanabileceği temel önermesiyle başlıyoruz. Burada z ekseni tahta düzleminin dışında yer almaktadır. Bu analiz klasik mekanik ilkelerinin altında yatan matematiksel formülasyon üzerine odaklanmıştır. Özellikle fiziksel kanunların referans çerçevesi değişikliğindeki dönüşüm özelliklerini ele almaktadır.
Koordinatlar ve kuvvetler için dönüşüm kurallarının türetimini inceleyeceğiz. Ve bunu Newton'un hareket kanunlarının evrenselliği ve değişmezliğinin çıkarımları ilkesine göre yapacağız. 3 boyutlu uzaydaki bir parçacığın hareketi Newton'un ikinci kanunu ile yönetilir ve her kartezyen koordinat ekseni için 3 denklemin bir seti olarak ifade edilir. Burada gösterilmektedir. Yani kütle çarpı ivme her bir koordinat eksenindeki ivmeler o koordinat eksenlerindeki kuvvetin iz düşümlerine karşılık gelmektedir. Burada tabii ki m parçacığın kütlesi t zamanı x, y, z kartezyen koordinatları temsil eder. Ve fx, fy, fz ise parçacığa etkileyen kuvvetin bileşenleridir. Şimdi bu denklemler parçacığın kütlesini sabit bir faktör olarak ele almakta ve her eksendeki ivmesini o yönde uygulanan kuvvete bağlamaktadır. Bu kuvvetleri doğru bir şekilde ölçmek için belirli bir başlangıç noktası veya referans seçilmelidir. Bu esasen nesnelerin hareketinin dış kuvvetlerin veya ivmelerin etkisi olmadan gözlemlenebildiği bir bakış açısı veya çerçeve olan eylemsiz bir referans çerçevesi kavramına yol açar. Bu eylemsizlik referans çerçevesi kritiktir. Çünkü ölçümlerin ve gözlemlerin tutarlı bir şekilde yapılabileceği sabit bir arka plan sağlar. Daha sonra tartışmamız her biri uzaydaki bir noktanın konumunu x ekseni boyunca farklı konumlardan ölçen A ve B adlı iki gözlemci içeren bir senaryoyu içermektedir. Bu senaryo fiziksel yasaların farklı referans çerçeveleri arasındaki değişmezliği prensibini göstermektedir. Şimdi burada referans çerçevelerimizi inceleyecek olursak bir atalet çerçevesinden diğerine geçerken koordinatlar için dönüşüm kuralları şu şekilde verilmiştir. Burada x üssü eşittir x eksi a, y üssü eşittir y, z üssü eşittir z olmaktadır. Şimdi diyelim a gözlemci a x ve y koordinat eksenine göre bir ölçüm yapıyor. Buradan şurada kırmızıyla gösterilen parçacığın konumunu ölçüyor. L uzunluğunda olsun bu. Yani dolayısıyla burada B gözlemcisi de bu nokta, kırmızı noktadaki parçacığı L üssü uzaklığından ölçekte dolayısıyla. Bu ikisinin gözlemci çerçevesi arasında yani O ve O üssü arasında A uzaklığı olsun. Dolayısıyla bu x üssü eşittir x eksi a genelleştirilmiş koordinat sistemi açısından türetilmesi gayet basit. Peki yani x üssü, y üssü, z üssü yeni çerçevedeki koordinatlar bu a mesafesi uzunluğunda iki çerçeve arasındaki x ekseni boyuncaki yer değiştirmeyi gösteriyor. Şimdi kuvvetler için dönüşüm kurallarını türeteceğiz. Kuvvetler vektörel nicelikler olduğundan bileşenleri koordinatlarla aynı kurallara göre dönüşür. Bu nedenle yeni çerçevedeki kuvvet bileşenleri için f üssü eşittir fx, fy üssü eşittir fy, fz üssü eşittir de fz olmaktadır. Bu referans çerçevesinin bir yer değiştirmesi altında kuvvetin büyüklüğünün ve yönünün değişmediğini ima eder. Daha sonra dönüştürülmüş çerçevede Newton yasalarının geçerliliğinin doğrulanmasına geçiyoruz. Burada Newton yasalarının yeni referans çerçevesinde geçerli olduğunu doğrulamak, dönüştürülmüş x koordinatının zamanla ikinci türevini almaya karşılık gelir. Zamana göre ikinci türevini almaya karşılık gelir. Yani burada dx üssü bölü dt eşittir x eksi a olmaktadır. Çünkü neden x üssü eşittir x eksi a idi? Bu iki koordinat sistemi arasındaki dönüşüm kuralını uygulamıştık. Dolayısıyla burada dx bölü dt eşittir eksi dA bölü dt oluyor. dA bölü dt sabit olduğu için türevi 0 oluyor. Yani dx üssü bölü dt eşittir dx bölü dt eşit oluyor. Daha sonra bunun bir daha türevini alırız zamana göre ivmeye geçebilmek için. Burada hızdan ivmeye geçebilmek için. Dolayısıyla bu da ivme ilişkileri de koordinat sistemlerine göre d kare x üssü bölü dt kare eşittir d kare x bölü dt kare olmakta. Şimdi bu yeni çerçevedeki kuvvet denkleminde
aşağıdaki gibi elde ederiz. Yani fx üssü eşittir m çarpı d kare x bölü dt kare olmakta. Yani x'in ikinci dereceden türevi ivmesine karşılık gelmekte. Farklı konular nedeniyle x koordinat ölçümlerindeki farklılığa rağmen Newton'un ifade ettiği gibi mekaniğin temel yasaları değişmeden kalır. Bu hareket denklemlerinin her iki gözlemciye göre koordinatlarla ifade edildiğinde biçimini koruduğunun gösterilmesiyle kanıtlanmıştır. Bu değişmezlik A ve B gözlemcilerinin farklı bakış açılarını hesaba katacak şekilde bu koordinatları dönüştürdükten sonra bile zamana göre ikinci türevlerinin, yani ivmelerini temsil ediyor bu, etkilenmeden kaldığını gösterir. Sonuçta Newton'un ikinci yasasına göre hareket halindeki bir parçacığın maruz kaldığı kuvvet her iki referans çerçevesinde de aynıdır. Buradan bu sonuca ulaştık. Bu analiz parçacıkların hareketini yöneten fiziksel yasaların evrensel olduğunu, herhangi bir belirli konuma veya koordinat sistemine bağlı olmadığını gösterir. Bu evrensellik fiziksel olayların evren genelinde tutarlı olduğunu ve bireysel bakış açılarını aşan doğal dünyanın tutarlı bir şekilde anlaşılmasına olanak sağladığını ima eder. Aslında bu araştırma fizik yasalarındaki temel bir simetriyi, yani bunların uzaysal ötelemeler altında değişmezliğini vurgulamaktadır. Bu prensip sezgisel olarak çekici olmakla birlikte modern fiziğin çoğunun temelini oluşturan temel bir kavram olarak hizmet etmektedir. Evrenin genişliğine ve onu gözlemleyebildiğimiz sayısız perspektife rağmen Newton tarafından keşfedilen temel hareket yasalarının sabit ve değişmez kaldığı konusunda bize güvence veriyor. Bu tek düzelik yalnızca fiziksel yasaların zarafetinin bir kanıtı değil, aynı zamanda evreni daha kapsamlı terimlerle tanımlamayı amaçlayan ileri teorilerin geliştirilmesi için de hayati önem taşımaktadır. Analiz, Newton yasalarının özetlediği mekanik yasaların referans çerçevesinin değiştirilmesi altında değişmez olduğunu vurgulamaktadır. Bu değişmezlik öteleme yer değiştirmelerine göre fizik yasalarının simetrisinin bir tezahürüdür. Fiziğin temel bir ilkesinin altını çizmektedir. Fiziksel sistemlerin dinamiklerini yöneten yasaların biçimi, gözlemcinin konumu ne olursa olsun değişmeden kalır. Bu prensip sadece sezgisel olarak çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda evrenin dokusunun altında yatan derin simetrileri yansıtarak fizikteki daha ileri teorilerin formülasyonlarının temellerini oluşturmaktadır.